Sahneye çıkmak için ailesini kaybetmeyi göze almıştı. Polislerden kaçtı, aşkı yaşadı, bağımlılıkla mücadele etti ve sonunda açtığı kapılardan başkaları geçerken ne yazık ki kendisi karanlıklarda kaldı. 1918 yılında sahneye çıktı, tabuları yıktı ve tarihin akışını değiştirdi. Çünkü o sahneye çıkan kişi sadece bir oyuncu değildi. Bir devrim, bir meydan okuma ve bir cesaretin sembolüydü. Bu hikaye Osmanlı'nın katı kurallarına rağmen ben varım diyen ilk Müslüman Türk tiyatrocu kadının hikayesidir. Ve bu onun alkışlarla başlayıp yalnızlıklarla biten hayat hikayesidir. Sanat uğruna her şeyini feda eden Afife Jale'nin hikayesidir. Onun arkasından kapanan perdeyi biz şimdi yeniden aralıyoruz ve hep birlikte sahnelerin ilk ve son kadın fedaisini anıyoruz. Bundan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek abone olmayı lütfen unutmayın. Afife Jale 1902 yılının İstanbul'unda Kadıköy'ün huzurlu sokaklarında dünyaya gözlerini açtı. Babası Hidayet Bey ve annesi Metiye Hanım onun ileride Osmanlı'nın toplumsal duvarlarını yerle bir edecek bir fırtınaya dönüşeceğini henüz bilmiyorlardı. Afife İstanbul Kız Sanayi Mektebi'nde okurken zihnin akışlarla değil sahnelerle doluydu. O yıllarda Müslüman kadınların tiyatro sahnesine çıkması sadece yasak değil, hayal bile edilemez bir durumdu. Kadınlar ancak kendilerine ayrılmış kafesli bölmelerde oyun izleyebilirlerdi. Ancak 10 Kasım 1918'de henüz 16 yaşındayken Darül Bedai'nin açtığı sınavı kazanması, Türk tiyatro tarihinin yönünü değiştirecek ilk kıvılcım oldu. 5 Müslüman kızdan biri olarak kursa kabul edildi. Ancak çoğu baskılara dayanamayıp ayrıldı. Afife ise mülazım artist yani stajyer oyuncu olarak kadroda kaldı. Kararlıydı. O sahneye çıkacaktı. 1920 yılının Nisan ayıydı. Kadıköy'deki Apollon Tiyatrosu tarihi bir geceye hazırlanıyordu. Yamalar adlı oyunda Emel rolünü oynayan Elize Binemeciyan Paris'e gitmiş, onun rolü boşta kalmıştı. Darül Bedai yönetimi bu riskli görevi Afife'ye verdi. O gece Afife kendine bir takma isim seçti. Jale, yani çiğ damlası. O günü kendi ağzıyla şöyle anlatmıştır. Hayatımda mesut olduğum ilk gece, sanatın ruhuma verdiği güzel bir sarhoşluk içindeydim. O piyeste taşkın bir saadetle ağladım. Sahiden ağladım. Perde kapandığında bana çiçekler getirdiler. Hüseyin Suat Bey alnımdan öptü. Bizim sahnemize bir sanat fedaisi lazımdı. Sen işte o fedaisin dedi. Ancak bu saadet kısa sürdü. Sahneye çıkan bir Müslüman kadın dönemin muhafazakar çevrelerini ve polisi harekete geçirdi. Adab-ı İslamiye'ye mugayir hareket etmek suçlamasıyla tiyatro baskınları başladı. İkinci oyunu Tatlı Sır sırasında polisler kapıya dayandığında Afife arkadaşı Kınar Hanım'ın yardımıyla arka bahçeden kaçırıldı. Üçüncü oyunu Odalık sırasında ise makine dairesinden kaçmak zorunda kaldı. Afife Jale'nin sanat günleri bu şekilde devam ediyordu. Dışarıda polis, içeride ise baba baskısı. Babası Hidayet Bey kızının tiyatro tutkusunu bir iffetsizlik olarak görüyor ve ona fahişe gözüyle bakıyordu. Sonunda "Benim Afife diye bir kızım yok" diyerek onu reddetti ve Afife evini terk etmek zorunda kaldı. Kaçışlar sonsuza kadar süremezdi. Afife bir gün Kadıköy iskelesinde yakalanarak karakola götürüldü. Karakolun o soğuk taş obasında komiser ona "Dinini, namusunu unutarak sahneye çıkan sen misin?" diye bağırdı. Afife sanatını savunmaya çalışırken suratına sert bir tokat yedi. Bu tokatın acısı geçse de ruhunda bıraktığı kırılma ne yazık ki kalıcıydı. 1921 yılında İçişleri Bakanlığı'nın 204 sayılı bildirisiyle Müslüman kadınların sahneye çıkması resmen yasaklandı. Darül Bedai Afife'yi kadrodan çıkarttı. Uğruna ailesini ve onurunu feda ettiği tiyatro kapılarını yüzüne kapatmıştı. Yalnızlık, işsizlik ve bitmek bilmeyen şiddetli baş ağrıları Afife'yi bir uçurumun kenarına itti. Tedavi için gittiği bir doktorun bazı kaynaklara göre uyuşturucu bağımlısı bir eczacının ağrılarını dindirmesi için verdiği morfin hayatının en büyük felaketi oldu. Sahne yasağı yerini yavaş yavaş bir bağımlılık zindanına bırakıyordu.
1928 yılında Kuşdili Çayırı'nda bir konser vardı. Hafız Burhan sahnede devleşirken ona tamburuyla genç bir dahi eşlik ediyordu. Selahattin Pınar. Afife hayranı olduğu bu bestekarla o gün tanıştı. Selahattin Pınar ise bu hırpalanmış ama hala asil duran kadına ilk görüşte aşık oldu. 1929 yılında ailelerin tüm itirazlarına rağmen sessiz sedasız evlendiler. Selahattin Pınar, Afife'nin geçmişini ve bağımlılığını biliyordu ama onu sevgisiyle iyileştirebileceğine inanıyordu. Evlerinde dış dünyadan kaçıp saklandıkları küçük bir cennet kurdular. Bazen koca iki insan çocuk gibi saklambaç oynuyor, bazen bahçelerinde enginar yetiştirme yarışı yapıyorlardı. Selahattin Pınar ise eşine olan aşkını notalara döktü. "Nereden sevdim o zalim kadını? Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek" gibi ölümsüz eserlerin ilham kaynağı Afife'ydi. Ancak Afife'nin ruhu çoktan yaralanmıştı. Selahattin ona tekrar sahneye dön diye destek verse de Afife morfin pençesinden kurtulamadığı için bir daha asla o eski gücünü bulamadı. Bağımlılık aşkı da kemirmeye başladı. Afife uyuşturucu temin edebilmek için kocasından habersiz eczacılarla görüşüyor, her geçen gün daha da dibe batıyordu. Selahattin Pınar, karısının elleriyle morfin iğnelerini yapacak kadar büyük bir çaresizlik içindeydi. Afife ise kocasının da kendisiyle birlikte bu karanlığa sürüklendiğini fark etti. Bir gün Selahattin'e yalvardı. "Beni terk et, ben düşüyorum ama seni de çekiyorum, at beni sokağa" dedi. Selahattin önce direndi ama Afife kararlıydı. Onu kurtarmak için kendinden uzaklaştırdı. 1935 yılında boşandılar. Birbirlerini bir daha asla görmediler. Boşanmadan sonra Afife Jale için sefalet yılları başladı. Bir süre Kastamonu'da ablasının yanında kaldı ancak uyuşturucu bulmak için çarşafları birbirine bağlayıp pencereden kaçacak kadar kontrolünü kaybetmişti. İstanbul'a döndüğünde artık parklarda yatan, aşevlerinde karnını doyuran, zayıflıktan tanınmaz hale gelmiş bir gölgeydi. Son yıllarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin soğuk koğuşlarında geçirdi. Onu ziyarete giden yazar Nusret Sefa Coşkun, sedyenin üzerinde battaniyeden dışarı taşan bir tutam saç ve iri siyah gözlerden ibaret bir canlı ceset gördüğünü anlatır. Afife orada acıyla fısıldadı. "Beni unutmuşlar. Kapımı çalan, hatırımı soran bir insan yok" demişti. 24 Temmuz 1941'de henüz 39 yaşındayken yapayalnız hayata gözlerini yumdu. Kazlıçeşme mezarlığına defnedildiğinde cenazesinde sadece 3-4 kişi vardı. Afife Jale, Türk kadınına sahnelerin kapısını açan o ilk meşaleyi yakmış, ancak o ateşin içinde bizzat kendi yanıp kül olmuştu. Bugün her yıl adına düzenlenen ödüllerle ismi yaşasa da o her zaman tiyatro varsa ben varım diyen o mağrur ve hüzünlü çiğ damlası olarak hatırlanacaktır.